Bu videoda sizlere Bizans İstanbul'undan beri şehrin panoramasına dahil olan kentin muhteşem silüetine damgasını vuran bir eseri Galata Kulesi'ni tanıtmak istiyorum. Geçen her martıyı, gemiyi, insanı selamlayan Galata Kulesi yüzyıllardır şehre sessiz hakimiyetini sürdürüyor. Galata Kulesi, İstanbul'un Galata semtinde bulunan bir kule, şehrin önemli sembolleri arasındadır. İstanbul ve Haliç kuleden panoramik olarak izlenebilmektedir. UNESCO 2013'te kuleyi Dünya Mirası geçici listesine dahil etti. Galata Kulesi tarihten bu yana pek çok kaza atlattı, yıkıldı, yandı, çatısı uçtu. Bunların ardından pek çok kez tamir edildi ve kullanılmaya devam edildi. Kule geçtiğimiz aylarda açılmak üzere tekrardan restorasyon sürecine girdi ve çevresi Galata Kulesi'nin eski resimleriyle donatıldı. Peki İstanbul'un simgesi Galata Kulesi yıllara göre nasıl değişti? Galata Kulesi dünyanın en eski kulelerinden biri olup Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 yılında Fener Kulesi olarak inşa ettirilmiştir. 1204 yılındaki Haçlı seferlerinde ise geniş çapta tahrip edilmiştir. Bir rivayete göre 4. yüzyılda Büyük Konstantin'in öldüğünde Galata'ya gömülmek istediği yazılır. 1348 yılında Galata'nın sahibi Cenevizliler tarafından İsa Kulesi adıyla bir savunma kulesi olarak inşa edilmiş. Yapıldığında kentin en büyük binası olmuştur. Bu Galata Kulesi, bugünkü Galata Kulesi ile hemen hemen aynı uzunluktaydı. Kulenin ilk yarısı hemen hemen aynı olsa da üst katları bugünkü halinden oldukça farklıydı. Çevresi Galata'nın dört bir ucundan Galata Kulesi'ne doğru çıkan surlarla kaplıydı. İstanbul'un fethinde hala bir ortaçağ görünümünü koruyan Galata Kulesi, 16. yüzyıldaki bir deprem ile değişmiş. Deprem, Galata Kulesi'nin üst yarısını yıkınca 16. yüzyılda geçirdiği onarımlarla kulenin üst kısımlarının tasarımı değişmiş, konik çatının hemen altına tahta cumbalar inşa edilmiş. Onarımların ardından ise Sultan 3. Murat'ın müsaadesiyle burada müneccim Takiyüddin tarafından bir rasathane kurulmuş, ancak bu rasathane 1579'da kapatılmıştır. 17. yüzyılın ilk yarısında 4. Murat döneminde Hazarfen Ahmet Çelebi Ok Meydanı'nda rüzgarları kollayıp uçuş talimleri yaptıktan sonra tahtadan yaptırdığı kartal kanatlarını sırtına takarak 1632 yılında Galata Kulesi'nden Üsküdar Doğancılar'a uçmuştur. Bu uçuş Avrupa'da ilgiyle karşılanmış, İngiltere'de bu uçuşu gösteren gravürler yapılmıştır. Bu görmüş olduğunuz çan, Galata Kulesi'nde eskide çalınan çan, günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. 17. yüzyılda yangınları halka duyurmak ve gece yarısını belirtmek için köz, yani davul çalınma yeriydi Galata Kulesi. Halk bu köz sesini takip ederdi. Günümüzde kullanılan köz köz dinlemek deyimi de buradan geliyor. Bitmek tükenmek bilmeyen İstanbul yangınlarına karşı gözetleme kulesi olarak kullanılan Galata Kulesi, kaderin bir cilvesi, aynı yüzyıllarda kulenin kendisi de yanmış. 19. yüzyılın başlarında büyük bir onarımdan geçmiş ve hemen hemen günümüzdeki kemer pencereli halini almış.
Günümüzdeki halinden tek farkı daha uzun ve dik olan külah çatısıydı. Galata Kulesi'nin külah çatısı 1870'li yıllardaki bir fırtınada uçmuş ve geçirdiği bir onarımdan sonra külahsız bir şekilde kalmış. Galata Kulesi'nin uçan külah çatısı yerine Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli projeler düşünülmüş. Bunlardan en çok ses getireni mühendis Aram Tahtacıyan'ın çelik konstrüksiyonlu projesiydi. Aram Tahtacıyan, 19. yüzyılın ikinci yarısında Paris, Londra gibi şehirlerde yapılan çelik konstrüksiyonlu yapılardan, özellikle Eyfel Kulesi'nden etkilenerek bu tasarımı geliştirmişti. II. Abdülhamit de Avrupa'daki mimarileri yakından takip ettiği için bu tasarıma sıcak bakmıştı, ancak savaşlar sebebiyle proje daha sonrasında popülerliğini yitirmiş. Galata Kulesi günümüzde hem Beyoğlu ilçesinin hem de İstanbul'un simgelerinden biri. Üst katında bir kafe-restoran bulunmakta ve balkonu ücret karşılığında ziyaretlere açık. Galata Kulesi, yığma moloz taşı örgü sisteminde inşa edilmiştir. Dış cephesi taş örgüdür. Girişteki kitabede 16 mısralık metiye 2. Mahmut döneminde yapıldığı için onun adına yazıldığı düşünülmektedir. Galata Kulesi aslında bölgenin en yüksek yerine gözetleme noktası olarak yapılmış. Galata isminin kaynağı konusunda pek çok rivayet bulunuyor. Kimileri sadece isim benzerliği dese de Galatlar kavminde yaşayanların isminin bu topraklara verildiği anlatılır. Başka bir rivayete göre Bizans'ta bölgede sütçülükle uğraşıldığı için süt üretimi anlamına gelen Galesu'da denirmiş. Diğer bir rivayet ise Boğaz içini geçerek Pera'ya varan Galyalılar kavminden dolayı Galata dendiği yönünde. Galata Kulesi ile ilgili birçok efsane bulunmaktadır. Bunların belki de en ilginç efsanesi en eski olanıdır. Bu efsaneye göre Romalılar şuna inanıyorlarmış: eğer bir kadın ve erkek Galata Kulesi'ne ilk kez birlikte çıkarlarsa onlar mutlaka evlenirlermiş. Ama çiftlerden biri daha önce kuleye çıktıysa bu tılsım bozulurmuş. Bir başka efsane ise daha masalımsı bir hikayedir. Buna göre Galata Kulesi ve Kız Kulesi birbirlerine aşıktırlar. Ama aradaki amansız boğaz nedeniyle kavuşmaları da imkansızdır. Günden güne özlemleri daha da artmaktadır. Derken günlerden bir gün Hazarfen Ahmet Çelebi tırmanır kuleye, Avrupa'dan Anadolu yakasına uçmak üzere. Galata Kulesi'nin ısrarlarına dayanamayarak kulenin yüzyıllardır biriktirdiği mektupları da yanına alarak kanatlanır ve onları Salacak sahiline yaklaşırken Kız Kulesi'ne bırakır. Rüzgarla savrulan mektuplar dalgaların da yardımıyla Kız Kulesi'ne ulaşır. Aşkının karşılıksız olmadığını anlayan Kız Kulesi mektuplardan sonra daha da güzelleşir. Bu sayede Galata Kulesi de sevgisinin tek taraflı olmadığını anlar. İkilinin birbirine karşı hissettikleri bu duygular onların karşılıklı olarak yüzyıllara meydan okumalarını sağlar. Galata Kulesi'nin şekli yapıldığı zamanlardan günümüze kadar defalarca değişse de konumu ve hakimiyeti değişmedi. Şehrin silüeti olmaya her zaman devam etti. Küslük var ne? Düşmanlık kalbimde. Yürüyorum sanki senin yanında. Sesim uzaklaşır her bir adımda. Hayat bizim kalmadı.
bir küslük. 9 katlı Galata Kulesi'nin hakim olduğu manzara sadece İstanbul'un değil, dünyanın en güzel manzaralarından birini sunuyor.